Real Madrid'de Arda Güler'i bekleyen tehlike ne? Real Madrid'den ayrılacak oyuncular belli oldu. Arda Güler'in ilk 11'de yer alması için bir oyuncunun ayrılması gerekiyor. Real Madrid, ırkçılığa uğrayan Mbappe'yi savundu. Arbeloa'nın yeni takımı belli oldu. Arjantin-Mısır maçından haberler. Tüm dünya Mısır'ı savunuyor. Wozinha'ya transfer teklifi. Dünya Kupası'ndan haberler, Real Madrid'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Evet, sezon öncesi pazartesi günü başlıyor. Real Madrid yeni sezonu pazartesi günüyle birlikte başlatıyor arkadaşlar. İlk katılacak isimler Arda Güler, Valverde falan, bunlar direkt sezon öncesi kampına katılacaklar. Evet, Fabrizio Romano da haberi yaptı. Hiç şüphe yok. Álvaro Arbeloa Haziran 2029'a kadar Fulham'ın yeni teknik direktörü. Real Madrid'den ayrıldıktan hemen sonra işe dönmeyi kabul etti ve yeni bir sayfa için hazır. İspanyol teknik adam, bakalım burada neler yapacak. Maç sonu açıklamalarını merak ediyorum. Yine kendisini suçlu bulacak mı acaba? Ve şöyle de bir şey var. Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa Premier Lig 1. hafta maçında karşı karşıya gelecekler. Bu nasıl bir kader, bu nasıl bir denk geliş arkadaşlar? İnanılmaz. Real Madrid'in ve Arda Güler'in iki eski teknik direktörü, Real Madrid'den teknik direktörü karşı karşıya gelecekler. Bu maçı da belki takip ederiz ya. Bellingham ve Rüdiger, Arbeloa'nın Fulham'ın resmi duyurusunu beğenmişler. Son dakika, Jose Mourinho, Victor Valdepenas'ı sezon öncesi hazırlık döneminde yakından takip etmek ve ardından ayrılıp ayrılmayacağına karar vermek istiyor. Di Marzio'nun haberi arkadaşlar. Evet, bu genç oyuncuyu da takip edecek. Jose Mourinho, Real Madrid'den ırkçılık açıklaması. Real Madrid, Paraguaylı senatör Celeste Amarilla tarafından kulübümüzün oyuncusu Mbappe'ye yönelik yapılan iğrenç, ırkçı ve yabancı düşmanı yorumlara karşı en güçlü kınamasını ifade etmek ister. Kulübümüz bir siyasi temsilcinin ağzına yakışmayan bu tür beyanları şiddetle kınıyor ve milyonlarca insan için, özellikle dünya genelindeki çocuklar için rol model olan oyuncumuz Mbappe'ye tam desteğini sunuyor. Nefret körükleyen bu tür davranışların toplumda yeri yoktur. Futbol ve spor eşitlik ve dayanışma alanlarıdır ve Real Madrid ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve şiddetin sonsuza dek yok edilmesi için çalışmaya devam edecektir. Gerçekten bu kadın inanılmaz şeyler söylemiş, yani hiç utanmadan, çekinmeden gerçekten ırkçılık yapmış. Tamam, biz de bazı oyuncuları sevmiyoruz ama arkadaşlar bu çok fazla. Söylediği şeyleri zaten bir önceki videoda falan söyledik. Arda Güler'i bekleyen bir tehlike var. Jude Bellingham tehlikesi. Ama çözümü de var arkadaşlar. Çünkü Real Madrid oyuncu satmak zorunda. Jose Mourinho, Bellingham'ın büyük bir hayranı ve oyuncu da Mourinho'yu beğeniyor. Real Madrid'deki his, Mourinho'nun Bellingham ile mükemmel bir iş çıkaracağı ve bunun harika bir uyum olacağı yönünde. Fabrizio Romano yorumlamış bu şekilde. Bellingham da ne hikmettir arkadaşlar, Dünya Kupası'nda inanılmaz oynuyor. Takımı taşıyor, İngiltere'yi taşıyor ve yaşı da çok genç arkadaşlar. Real Madrid'de böyle performanslarını görmüyorduk ama Arda Güler'i Bernardo Silva falan kesemez arkadaşlar. Sadece Mourinho'nun bu oyun planı Arda'yı keser mi bilmiyorum. Ama Real Madrid'deki bazı oyunculara da transfer teklifi geliyor. Benim içimi rahatlatan tek şey bu arkadaşlar. Ama Bellingham'ın yeri kesinlikle garanti gibi gözüküyor. Hem Jose Mourinho hem de Bellingham birlikte çalışmaya sabırsızlanıyor. Fabrizio Romano yazıyor. İkisi de birbirini merakla bekliyorlarmış. Jude Bellingham 10 FIFA Dünya Kupası maçında oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı. Evet arkadaşlar, rekorlar kırıyor, o da gariptir. Arda Güler'in Real Madrid'in geleneksel 10 numarasını hak etmesinin 4 nedeni. Şimdi 10 numara kim olacak? Büyük ihtimalle Bellingham 10 numara pozisyonda oynayacak ama Arda Güler 6 ve 8'i de iyi oynuyor artık. Arda Güler Madrid'in en doğal oyun kurucusu. Vizyonu 10 numara rolüne mükemmel uyuyor. Diğerlerinin görmediği fırsatlar yaratıyor, bu çok önemli. Sadece hücum değil, tempoyu da o belirliyor. 10 numarayı Bellingham'a vermek büyük bir kumar diyor arkadaşlar Real Madrid sayfaları ve bunlar yabancı sayfalar biliyorsunuz. Cucurella son 3 maçta hiç çalım yemedi arkadaşlar. Gerçekten iyi bir sol bek geliyor. Eğer Arda sol tarafta oynarsa arkası da sağlam durumda. Sağ tarafta da oynarsa yine arkası sağlam olacaktır. Çünkü Dumfries geldi oraya. Ya bir önceki sezon top kaptırırsam arkamdakiler neler yapar düşüncesi de olabilir ve bu oyuncuların rahat oynamasını engelliyor olabilirdi. Şu an artık bek oyuncuları çok sağlam Real Madrid'in. Zaten tek sorun savunmaydı ve ilerideki ego çatışmasıydı. Savunmayı komple değiştirdiler ama ileride hala çözüm yok. Real Madrid Tchouaméni ve Camavinga için Premier Lig'den gelen iki teklifi kabul etti normalde. Ancak
Teklifler iki oyuncu tarafından reddedildi. Maaşlar Real Madrid'de kazandıklarıyla aynıydı bir de. Villarreal'e Ceballos teklif edildi ancak o onlar için öncelik değil. Ajax ve Real Betis hala oyuncuyla ilgileniyor arkadaşlar. O zaten çoktan ayrıldı ama bir resmiyete kavuşmadı. Şu an hangi teklifi kabul edecek onu düşünüyor. Fran Garcia Real Betis için öncelikli bir transfer. Matteo Moretto'nun haberi ama sanırım Mourinho bu oyuncuyu da kadroda tutacak gibime geliyor. Evet, tek önemli şey eğer bu oyuncu giderse Arda Güler garanti olarak ilk 11'de oynar. Manchester United Tchouaméni konusundaki tutumları belirlemek için görüşmeler yaptı. Orta sahadan Tchouaméni falan giderse Arda Güler oynayabilir arkadaşlar. Manchester United Tchouaméni'yi mükemmel bir transfer olarak görüyor. Fabrizio Romano yazıyor haberi. Manchester United Tchouaméni'nin ekibine Real Madrid'deki maaşını karşılayamayacaklarını bildirdi. Anlaşmanın gerçekleşmesi için tek yol oyuncunun farklı bir maaş alması. Yine Fabrizio Romano bu haberi yaptı. Yani maaşında indirime giderse Manchester United oyuncusu olacak Tchouaméni. FIFA Arjantin maçında IShowSpeed'e yönelik ırkçılık yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Ya FIFA niye bakıyor ki buna? Bu adam bir yayıncı sonuç olarak. Tamam ırkçılık kötü bir şey ama buna neden FIFA bakıyor? Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan. Evet bu adamlara da ırkçılık yaptı o zaman buna da baksınlar abi. Çok net bir şekilde Dünya Kupası bir pazarlama sektörüne döndü. Messi'nin elenmesini istemiyorlar. O yüzden bu maçta adalet yoktu diyor. Çok sinirliydi bu teknik hoca da. Yine Hossam Hassan'dan golümüz verilmedi, penaltımız verilmedi. FIFA Messi'nin elenmesini istemiyor. Bu yüzden Arjantin'e maçın başından beri hakem desteği sağlandı. Ben hangi adaletten bahsedeyim? Futbolda her şey teknik ve taktik değil maalesef. Saha dışında bitiyor bazı şeyler diyor. Açmış ağzını yummuş gözünü. Ve Mısır Teknik Direktörü Arjantin maçında hakeme ırkçılığa hayır işareti yaptı. Böyle yaptı ama teknik direktör sarı kart gördü. Arjantinli taraftarlar Mısırlı oyuncuları, teknik ekibi ve taraftarları sinirlendirmek ve tahrik etmek için tribünlerde İsrail bayrağı açtı arkadaşlar. Irkçılıkla burada başlamış zaten. Yani yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Messi bu arada iyi bir maç çıkarttı ama FIFA Başkanı Infantino'nun verdiği tepkilerde çok garip, anormal tepkiler var. Messi'yi seviyor olabilir ama bunu dünyanın gözüne sokmak zorunda değilsin. Mısır gol atıyor, üzülüyor. Messi gol atıyor, seviniyor falan. Ama Messi gerçekten tam bir lider arkadaşlar. Nasıl da çevirdi maçı. Osam Hassan Infantino bu güzel sporu mahvediyor diyor arkadaşlar. İnanılmaz söylemler. Eski Meksikalı futbolcu Chicharito. Mısır'ın iptal edilen golü saçma bir karardı. Gol geçerli sayılmalıydı. Bu seviyede bu kadar hafif temaslara bu denli ağır bir ceza verilmesi kabul edilemez diyor oyuncu da. Evet böyle de bir görsel hazırlanmış FIFAnik. Infantino ve Messi var arkadaşlar. Gerçekten sürekli penaltı falan kazanıyor Arjantin. Ama bu maç Salah'a da yazar arkadaşlar. Salah'ın kaybettiği pozisyonda durum 3-2 oluyor. Salah'ı da bu yüzden affetmiyorum. Mısır önde ve Messi penaltı kaçırıyor. Infantino'nun tepkisi arkadaşlar. İbrahimovic'den açıklama. Arjantin'in FIFA tarafından nasıl kayırıldığını anlamıyorum. Mısır'ın yasal bir golünü açıkça iptal ettiler ve son 12 Dünya Kupası maçında Arjantin'e 8 penaltı verdiler. Diğer ülkelerin buna neden izin verdiğini anlamıyorum diyor İbrahimovic. Evet, İsviçre'de penaltılarla Kolombiya'yı eliyor arkadaşlar. İsviçre 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseliyor. Neymar'ın babasından oğluna bir çağrı var. Senden tek ricam lütfen futbol oynamaya devam et. Evet, baba para istiyor. Messi'nin maç sonu açıklamaları. Ben takım arkadaşlarım sayesinde sahadayım. Çünkü benim yeterince koşmadığım anlarda onlar ekstra çaba harcıyor. Boşlukları kapatıyorlar. Bunu da yürekten yapıyorlar. Arjantin benim mutluluğum. Uzun zamandır ailemle vakit geçiremiyordum. Birkaç gün önce kısa bir izin yapabildim sadece. Ancak milli takımda birlikte olmaktan çok keyif alıyoruz. 8 yıldır bu takım bana büyük mutluluklar yaşattı. Yolculuğumuz bugün bitemezdi. Çünkü hala mücadele etmemiz gereken çok şey var. Bunu hissediyorum. Herkese karşı rekabet etmek için buradayız. Her şeyimizi ortaya koyacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Gerçekten maçı tek başına aldı ya. Messi maçtan sonra ağladım. Evet, tüm duygularımı serbest bıraktım. Çünkü kaçırdığım penaltıdan dolayı kendime çok öfkeliydim. En kritik anda takımı yüzüstü bıraktığımı hissettim. Onları hayal kırıklığına uğrattım. Öyle kızdım ki kendime, vazgeçmedim ama. Şükürler olsun ki Tanrı'nın benim için hazırladığı özel bir şey varmış. Beraberlik golünü attım. Yaşadığımız mutluluk tarif edilemez ve bir de asist yaptı. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atan oyuncu Messi. Dünya Kupası tarihinde en çok asist yapan oyuncu Messi Maradona'yı geçti.
Inter Miami, Yeşilburun Adaları kalecisi. Wozniak için bir hamle düşünüyor. Evet, Messi'nin takımı. Messi ona biliyorsunuz sarılmamıştı. Wozniak'ın sarılma teklifini geri çevirmişti. Belki de şimdi takım arkadaşı olacaklar. 40 yaşındaki oyuncu, Chavez'ten ayrıldıktan sonra bedelsiz transferle kadroda yer alabilecek durumda ve Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performanslarının ardından sürpriz bir hedef olarak öne çıkıyor. Turnuvanın başında Arjantin'i neredeyse elemesiyle Lionel Messi'nin yanında sahaya çıkması an meselesi olabilir. Kaynak Marca gazetesi. Portekizli gazeteci Pedro Sepulveda, Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası bu değil diyor. 2030'daki Dünya Kupası onun evinde yani Portekiz'de, orada veda edeceğini düşünüyorum diyor bu gazeteci. Fas, Portekiz, İspanya'nın ortaklığında 2030 Dünya Kupası'nda kendi taraftarının önünde veda edebilir diyor. Thierry Henry'den açıklama. Cristiano Ronaldo'nun mirası dokunulmaz. Birçok büyük oyuncu Dünya Kupası'nı kazanmadı. Bu onların mirasını tanımlamaz. Ona her zaman en iyisini dilerim. 1000'den fazla gol atmasını umuyorum. Bir nesil etkiledi. Çocuklar özellikle futbolu soluyup yaşadığı ve düşündüğü şekilde. Vücuduna bak. O herkes için bir örnek. Büyük adam. Yapmak istediklerinde sana en iyilerini dilerim diyor. Thierry Henry'den destek gelmiş Ronaldo'ya. Tom Holland, şu anda kime hayranlık duyuyorum? Bellingham. Ne adam diyor arkadaşlar. Bellingham bayağı gözde oldu. Dünya Kupası bu yüzden önemli arkadaşlar ve biz çok çabuk elendik. Jude Bellingham Norveç'e karşı sarı kart görürse olası yarı finali kaçıracak. Abi hemen itiraz edin. FIFA böyle şeyleri onaylıyor abi. Kırmızı kartları iptal ediyor. Manchester United, Paraguay'ın kalecisi Orlando Hill'e ilgi duyduğu bildiriliyor. Kulüp onun şut kurtarma performanslarından etkilenmiş ve kalecilik derinliklerini güçlendirmek istiyor arkadaşlar. Bu kaleci de gerçekten iyi bir performans sergilemişti Dünya Kupası'nda. Evet dostlar, benden bugünlük haberler bu kadar. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bizi 15.000 abone yaparsanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.